Merhaba ve bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün 19. yüzyıl Osmanlı Kürdistan'ına gidiyoruz ve çok önemli bir figüre odaklanıyoruz. Cizre Bey'i Bedirhan Bey. Evet, elimizdeki temel kaynakta Ahmet Kardam'ın Cizre Bohtan Bey'i Bedirhan, Direniş ve İsyan Yılları kitabı. Hı, Ve bu kitap sadece muazzam bir arşiv çalışması değil, yani 800'den fazla Osmanlı belgesi, misyoner mektupları falan var ama aynı zamanda yazarın çok kişisel bir keşif yolculuğu. Kendi köklerini buluyor bu araştırmayla. Bu da işe bambaşka bir tat katıyor tabii. kesinlikle öyle. Düşün, araştırdığı tarihi şahsiyetin Bedirhan Bey'in kendi büyük büyük dedesi olduğunu öğreniyor yazar. İnanılmaz bir durum. Bizim de amacımız işte bu çok katmanlı kaynağı sizler için biraz daha anlaşılır kılmak. Kimdi bu Bedirhan Bey? Osmanlı içindeki yeri neydi? Ve o meşhur isyanı, arkasında ne vardı? Gerçekten bağımsız bir Kürdistan mı kurmak istiyordu? Yoksa tanzimata, yani Osmanlı'nın modernleşme çabalarına karşı çıkan feodal bir bey miydi sadece? Bir de tabii şu aile sırrı meselesi var. Yazarın ailesi neden bu kadar önemli bir geçmişi bir sır gibi saklamış nesillerce? Çok merak uyandırıcı. İsterseniz o sır perdesinden başlayalım. Ahmet Kardam 1992'de ablasından bir mektup alıyor. Hı, Ekinde de eski yazıyla, yani Arap harfleriyle yazılmış bir defter var. Babaannelerinin babası Ali Galip Paşa yazmış, bir de tabii günümüz harflerine çevirisi. ve o defter açılınca Aynen. İçinden Ali Galip Paşa'nın kendi hayatı ve babasının hayatıyla ilgili notlar çıkıyor. Kardam böylece öğreniyor ki babaannesi Nazire Hanım anne tarafından Kürtmüş ve Bedirhan Bey ailesiyle doğrudan bağlantılı. nasıl bir bağlantı bu? Babaannesi Ali Galip Paşa ile Bedirhan Bey'in oğlu Necip Bey'in kızı Sariye Hanım'ın kızı. Yani yazarımız Bedirhan Bey'in 5. kuşaktan torunu oluyor. Vay canına, beşinci kuşak torunu. Peki aile bunu bilmiyor muydu? İşte işin ilginç yanı o. Yazar diyor ki çocukluğumda babaannemin Kürt olduğundan ya da onun annesi Sariye Hanım'dan tek kelimeyle bile bahsedildiğini duymadım. Hiç mi? Hiç. Hatta büyük dedesi Ali Galip Paşa'nın Abdülhamit dönemi paşalarından olduğu bile böyle üstünkörü nadiren söylenirmiş. Tam bir sessizlik hakim bu konuda. Bu sessizliğin peşine düşüyor o zaman yazar. Tabii bu onun için temel motivasyonlardan biri oluyor. Tam bağlantıyı da Malmisanij'in Cizira Botanlı Bedirhaniler kitabındaki soyağacını görünce kuruyor. Anladım. Bu keşif hem aile sırrını çözme isteğini hem de Bedirhan Bey'i daha nesnel arşivlere dayanarak araştırma arzusunu tetikliyor. Peki bu kadar derin bir sessizliğin sebebi ne olabilir? Yazarın vardığı sonuç büyük ölçüde 1906'daki Rıdvan Paşa cinayetiyle ilgili. İstanbul Belediye Başkanı Rıdvan Paşa'nın öldürülmesi olayı değil mi? Evet. Paşa bir grup Kürt tarafından öldürülüyor ve bu işin arkasında Bedirhan Bey'in oğlu Ali Şamil Paşa ile torunu Abdurrezzak Bey'in olduğu iddia ediliyor. Yani Necip Bey'in oğlu Abdurrezzak Bey. Bu olay zaten Bedirhanilerden çekinen 2. Abdülhamit yönetimi için bir bahane mi oluyor? Öyle görünüyor. Aileye karşı çok büyük bir tasfiye hareketi başlıyor. Necip Bey'in oğulları Abdurrezzak, Bedirhan ve Mehmet Said tutuklanıyor, Trablusgarp'a sürülüyorlar. Ve çok ağır hapis koşulları. Sadece oğulları mı etkileniyor? Hayır, damatlar da nasibini alıyor. Mesela yazarın büyük dedesi Ali Galip Paşa o sırada Midilli'de mutasarrıf. Görevden alınıp İzmir'e sürülüyor, maaşı da %85 oranında kesiliyor. %85. Bu resmen aileyi ekonomik olarak bitirme hamlesi. Aynen öyle. Diğer damat Cemil Bey Trablusgarp'a, İsmail Hakkı Bey Halep'e sürülüyor. Yani Abdülhamit yönetimi ailenin bütün etkisini kırmaya kararlı. Trablusgarp'taki koşullar nasıldı peki? Kaynaklar ne diyor? Dehşet verici. Önce idama mahkum ediliyorlar, sonra cezaları müebbet hapse çevriliyor. Sağlıksız, karanlık zindanlar. Günde sadece 1 kilo siyah ekmek veriliyor. Aileleriyle haberleşmeleri tamamen yasak. İnanılır gibi değil. İstanbul'daki malları yağmalanıyor. Geride kalan aile üyeleri iş bulamıyor. Açlığa mahkum ediliyorlar. Hatta Abdurrezzak Bey'in babaannesi Gazalle Hanım ve annesi Hanife Hanım bu zor koşullar altında vefat ediyor.
Yani sadece siyasi bir yok etme değil, insani bir trajedi yaşanıyor. Üstüne bir de Abdülrezzak Bey'in sonraki siyasi faaliyetleri var sanırım. Rusya ile temasları falan. Evet, 1910'lardan sonra Kürt bağımsızlığı için Rusya ile yakınlaşması da ailenin üzerindeki baskıyı ve korkuyu iyice arttırmış olabilir. İşte Kardam bütün bu travmaların etkisiyle ailenin sonraki kuşakları, yani kendi neslini korumak için bu Bedirhani geçmişini adeta gömdüğünü düşünüyor. Ve onları beyaz Türk olarak yetiştirmeyi tercih ediyorlar. Yani o dönemin algısıyla daha şehirli, laik, batıya dönük bir kimlikle. Evet, geçmişin o ağır yükünden kaçıp yeni, daha güvenli bir kimlik inşa etme çabası olarak yorumluyor bunu. Gerçekten çok sarsıcı bir aile öyküsü. Peki dönelim bu öykünün merkezindeki isme. Bedirhan Bey. Nasıl bir portre çiziyor kaynaklar? Mesela dış görünüşü. İlginçtir, dış görünüşü hakkında bile çelişkili bilgiler var. Bir ziyaretçi onu uzun boylu, ince yapılı, yüzünde hafif çiçek buzu izleri olan, sakalsız ama ince bıyıklı diye anlatmış. Başka tarifler? Başka bir seyyah ise tam tersi sert bakışlı, siyah sakallı, gözleri çakmak çakmak diyor. Hatta o çok bilinen Amerikalı ressam Kellogg'un yaptığı tablo var ya, Evet, meşhur portresi. İşte onun bile aslında hayali olduğu, ressamın Bedirhan Bey'i hiç görmeden çizdiği söyleniyor kitapta. Anladım. Fiziksel portre biraz muğlak yani. Peki ya yönetimi? Orada daha net bilgiler var mı? Var, evet. Orada çok daha net. Kardam'ın özellikle vurguladığı şey, Bedirhan Bey'in kendi kontrolündeki bölgede, yani Cizre Bohtan'da sağladığı olağanüstü güvenlik. Olağanüstü derken? Yani sadece yerel kaynaklar değil, bölgeye gelen yabancılar bile Amerikalı misyoner Doktor Wright, İngiliz konsolos vekili Stevens gibi raporlarında bundan bahsediyor. Kusursuz bir güvenlik ve huzur ortamı olduğunu, bir insanın başının üstünde altın dolu bir bohçayla bile tek başına güvenle seyahat edebileceğini yazmışlar. Bu müthiş bir şey. Özellikle o dönemin genel Osmanlı coğrafyasındaki asayiş sorunlarını düşününce. Kesinlikle komşu Osmanlı vilayetleriyle tam bir tezat oluşturuyor bu durum. Ama anladığım kadarıyla bu düzenin bir de karanlık yüzü var değil mi? Yani bu güvenlik nasıl sağlanıyor? Evet, madalyonun diğer yüzü pek parlak değil. Kardam'ın incelediği kaynaklara göre bu güvenlik şeriat hükümlerine dayalı, oldukça sert, hatta acımasız cezalarla sağlanıyor. Ne gibi cezalar mesela? Hırsızların sağ elinin veya burnunun kesildiği anlatılıyor. İdam cezaları da sık sık uygulanıyor. Hatta Doktor Wright bir keresinde yaylada Bedirhan Bey ile birlikteyken sağ eli kesilmiş bir hırsızın beyin huzuruna getirildiğine bizzat şahit olduğunu yazmış. Yani evet güvenlik var ama bugünün değerleriyle bakınca kabul edilemez yöntemlerle sağlanıyor. Aynen öyle. Tam bir ortaçağ adalet anlayışı diyebiliriz belki. Peki ekonomik ve sosyal politikaları nasıldı? Orada da Osmanlı'dan farklı bir tutum görüyor muyuz? Görüyoruz. Mesela Müslüman halktan öşür dışında pek vergi almaması veya genel olarak vergilerin düşük olması onun yönetimindeki yerleri daha cazip hale getiriyor. Bu ilginçmiş. Hatta Kardam Osmanlı arşivlerinde şikayetler bulmuş. Komşu Musul ve Diyarbakır eyaletlerinden birçok ailenin ağır vergilerden kaçıp Bedirhan Bey'in topraklarına göç ettiği yazılıyor. Bu da tabii Osmanlı valilerini çok rahatsız ediyor. Anlıyorum. Sosyal yardımlaşma konusunda bir şeyler var mı? Var, evet. Doktor Wright yine Dergül Kalesi'nde Bedirhan Bey'in bizzat sakatlara, dullara, yoksullara para dağıttığına şahit olduğunu anlatıyor. Yani bir tür sosyal devlet anlayışı da var gibi görünüyor kendi çapında. Dini kimliği de önemliydi sanırım. Dindar bir Nakşibendi olduğundan bahsediliyor. Evet, Nakşibendilik o dönem bölgede çok güçlü bir tarikat ve Bedirhan Bey de bu tarikata bağlı dindar bir kişilik. Çevresinde Şeyh Abdülkuddus gibi oldukça katı, hatta yobaz denilebilecek din adamlarının olduğu belirtiliyor. Bu durum politikalarını etkilemiş midir? Muhtemelen evet. Özellikle Hristiyan Nasturilere yönelik tutumunda bu katı dini çevrenin etkisi olduğu düşünülüyor. O konuya geleceğiz zaten, önemli bir nokta. Tamamdır. Yani karşımızda sert, belki acımasız ama kendi bölgesinde düzeni sağlamış, halk nezdinde belli bir desteği olan, dindar, bölgesel bir güç figürü var. Peki, gelelim o kritik soruya. İsyan. 1840'lardaki isyanının asıl amacı neydi? Bağımsız bir Kürdistan mı, yoksa sadece Osmanlı'nın merkeziyetçi tanzimat reformlarına karşı feodal bir tepki mi?
İşte burası kitabın en can alıcı tartışmalarından biri. Kardam'da araştırmasına başlarken bu iki teze de, yani bağımsız Kürdistan tezi ile feodal ayaklanma tezine de biraz mesafeli durduğunu söylüyor. Ne demek istiyor? Yani bağımsız Kürdistan iddiasının genelde pek kanıt sorulmadan kabul edildiğini, feodal ayaklanma tezinin ise Nazmi Sevgen gibi bazı araştırmacıların yorumlarına dayandığını ama bu yorumların da aslında sınırlı sayıda belgeye baktığını ifade ediyor. Kardam daha fazla belgeye ulaşınca ne oluyor peki? İşte o zaman özellikle feodal ayaklanma tezinin, hani o iddia edilen bilimselliğinden şüphe duymaya başlıyor. Çünkü Sevgen'in kullandığından kat kat fazla Osmanlı belgesi buluyor. Ama sadece belgelere mi güveniyor? Hayır, orada çok dengeli bir yaklaşımı var. Diyor ki, efsaneler, yani sözlü tarih, halk anlatıları tek başına tarihi gerçekliği kanıtlamaz ama belgeleri de fetişleştirmemek lazım. Sonuçta belgelerde birileri tarafından belli bir amaçla yazılıyor. Yani efsaneler belgeleri yorumlarken bize bir bağlam sunabilir, yol gösterebilir diyor. Ne sadece belgecilik ne de sadece söylenceye inanmak, ikisini birlikte eleştirel bir gözle okumak lazım diye savunuyor. Anladım. Çok mantıklı bir metodoloji. Peki Bedirhan Bey'in isyan sırasındaki stratejisi nasıldı? Direkt Osmanlı'ya bayrak mı açtı? Hayır, stratejisi çok daha dolaylı ve kurnazca. Uzunca bir süre, yani 1841'den isyanın patlak verdiği 1847'ye kadar doğrudan Osmanlı'ya karşı bir isyan görüntüsü vermekten kaçınıyor. Nasıl yani? Mesela müttefiki Han Mahmut gibi beyler isyan ediyor, onları alttan alta destekliyor ama aynı zamanda Osmanlı valileriyle yazışıyor, ben devletime sadığım diyor. Hatta bu müttefiklerini hain, eşkıya gibi kelimelerle kötülüyor yazışmalarında. İkili oynuyor yani. Peki Osmanlı yönetimi bunu yiyor mu? Farkında değiller mi durumun? Pek yutmuş görünmüyorlar. Kardamba'nın bulduğu belgeler Osmanlı'nın durumun farkında olduğunu gösteriyor. Mesela Sadrazam Mehmet Rauf Paşa ta 1843'te Erzurum valisine uyarmış. Demiş ki, Bedirhan Bey'in sözleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. Asıl amacı gücünü arttırıp bölgeyi tamamen ele geçirmek. Açıkça söylemiş yani. Evet, hatta isyanı bastıran Osman Paşa'nın raporunda Bedirhan Bey'in nihai hedefi çok net ifade ediliyor. Bağımsız bir hükümet kurma düşü. Yani Osmanlı onun niyetinden en azından ciddi şekilde şüpheleniyor, hatta bağımsızlık peşinde olduğunu düşünüyor. İşte bu noktada işler iyice sarpa sarıyor sanırım. Özellikle şu Nasturi katliamları meselesi. Bu olaylar Bedirhan Bey'in sonunu getiren süreci nasıl hızlandırdı? Evet, 1843 ve 1846 yıllarındaki Nasturi katliamları Bedirhan Bey için tam bir dönüm noktası oldu diyebiliriz. Hem içerideki hem de dışarıdaki konumunu çok sarstı. Nasturiler kimdi tam olarak? Hakkari ve çevresinde yaşayan köklü bir Doğu Hristiyan topluluğu. Olayların arka planı da epey karışık aslında. Bir yanda yerel güç çekişmeleri var. Mesela Hakkari Bey'i Nurullah Bey ile Nasturi Patriği Marşamun arasında ciddi bir gerilim var. Başka? Diğer yanda bölgedeki Amerikalı ve İngiliz misyonerlerin faaliyetleri var. Bu faaliyetlerin Nasturileri Osmanlı yönetimine karşı biraz daha cesaretlendirdiği iddiaları mevcut. Ayrıca Nasturilerin vergi vermeyi reddetmesi, bazı Kürt köylerine saldırmaları gibi karşılıklı suçlamalar da var. Tam bir gerilim yumağı yani. Bedirhan Bey'in bu olaylardaki rolü neydi? Bedirhan Bey, müttefiki Nurullah Bey ve diğer Kürt beyleriyle birlikte hareket ediyor. Kardan, daha önce bahsettiğimiz o katı din adamlarının, Şeyh Abdülkuddus gibilerin kışkırtmalarının da etkili olduğunu belirtiyor. Ve sonuç? Sonuç maalesef çok acı. 1843 yazında Diz, Aşita gibi Nasturi bölgelerine büyük bir saldırı düzenleniyor. Misyoner Doktor Grant'ın mektupları ve diğer kaynaklar kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapılmadan korkunç katliamlar yaşandığını, kiliselerin yakılıp yıkıldığını anlatıyor. Patriğin annesi ve bir kardeşi bu saldırılarda öldürülüyor, Patrik Marşamun canını zor kurtarıyor. Çok feci olaylar. Ve bu tek seferlikte değil anladığım kadarıyla. Maalesef değil. 1846'da bu sefer Tuma bölgesindeki Nasturilere yönelik ikinci bir saldırı ve katliam dalgası yaşanıyor.
İşte bu olaylar, özellikle ikincisi, Avrupa'da büyük bir yankı uyandırıyor. Nasıl bir yankı? Özellikle İngiltere ve Fransa hem kendi misyonerleri hem de bölgedeki Hristiyan azınlıklar üzerinden konuya sert bir şekilde müdahil oluyor. Osmanlı hükümetine çok yoğun bir baskı uyguluyorlar. Esirlerin serbest bırakılmasını, Nasturilerin can güvenliğinin sağlanmasını talep ediyorlar. Bu uluslararası baskı Osmanlı'nın Bedirhan Bey'e karşı tutumunu nasıl etkiledi peki? Kesinlikle sertleştirdi. O sırada sadrazam olan Mustafa Reşit Paşa, ki kendisi Tanzimat'ın mimarı ve İngilizlerle arası iyi bilinen bir isim, özellikle Fransa'nın neredeyse ultimatom veren tavrı üzerine Bedirhan Bey meselesini kökten çözmeye, yani onu tasfiye etmeye kesin olarak karar veriyor. Artık geri dönüşü yok yani Bedirhan Bey için. Aynen. Diplomatik manevra alanı tamamen kapanıyor. Hatta yenildikten sonra söylediği rivayet edilen bir söz var. Tanzimatı işitir ama böyle olduğunu bilmezdim. Bu söz belki de onun bu değişen uluslararası dengeleri, Avrupa'nın artan gücünü ve etkisini tam olarak okuyamadığını gösteriyor. Belki de işleri hala eski usul bölgesel güç dengeleriyle yürütebileceğini sanıyordu. Ve son perdeye geliyoruz. Yenilgi nasıl oldu? Osmanlı askeri olarak mı sadece üstün geldi? Osmanlı, Anadolu Ordusu Müşiri Osman Paşa komutasında gerçekten büyük ve o döneme göre modern silahlarla donatılmış bir ordu hazırlıyor. Ama zafer sadece askeri güçle gelmiyor. Diplomatik ve siyasi hamleler de çok kritik rol oynuyor. Ne gibi hamleler? Özellikle Bedirhan Bey'in Kürt müttefikleri arasındaki ittifakı çökertmeye yönelip yoğun bir faaliyet var. Kimler mesela taraf değiştiriyor? En çarpıcı örneklerden biri, Bedirhan Bey'in kendi akrabası Yezdanşer, Mir Sevdi'nin oğlu, Osmanlı tarafına geçiyor ve diğer Kürt beylerine mektuplar yazarak Bedirhan'ı yalnız bırakmaları için çağrı yapıyor. İçeriden çökertme yani. Aynen. Han Mahmud'un kardeşi Han Abdal da ağabeyine isyan edip Hoşap Kalesi'ni ele geçiriyor. Muşlu Şerif Bey gibi başka önemli isimler de Osmanlı safına geçiyor. Ayrıca Osmanlı yönetimi Nakşibendi şeyhlerini kullanarak Bedirhan Bey'in dini meşruiyetini sarsmaya, tabanını zayıflatmaya çalışıyor. İttifak tamamen dağılıyor o zaman. Sonrası nasıl gelişti? Mayıs 1847'de Osman Paşa'dan teslim ol çağrısı geliyor. Bedirhan Bey bunu hele ordu Cizre'ye bir gelsin bakalım nasıl olur gibi biraz da meydan okuyan bir tavırla reddedince isyan fiilen başlamış oluyor. Ama ittifakı dağılmış, karşısında çok daha güçlü bir ordu var. Direnişi kısa sürüyor. Temmuz 1847'de Evreh Kalesi'nde kuşatılıyor ve durumun umutsuzluğunu görünce teslim oluyor. Peki Osmanlı teslim olan Bedirhan Bey'e ve ailesine nasıl davrandı? Affedici miydi? Hiç de değil. Osmanlı'nın politikası çok net ve sert. Bedirhan Bey ve ailesinin, ayrıca Han Mahmud gibi önemli müttefiklerinin kökünü kazımak, bir daha asla Kürdistan'a dönmelerine izin vermemek. Gerekçeleri neydi peki? Kardam'ın belgelerden aktardığına göre kullanılan ifadeler çok ağır, dört ayaklı akılsız Kürtlerin bu liderlerin peşinden gidip tekrar isyan çıkarabileceği gibi aşağılayıcı gerekçeler sunuluyor. Bedirhan Bey ve ailesi önce Girit'e sürülüyor, sonra İstanbul'a getiriliyorlar, en sonunda da Şam'a yerleşmelerine izin veriliyor. Bedirhan Bey 1869'da Şam'da vefat ediyor. Ama hayatı boyunca Kürdistan'a dönmesi yasaklanıyor. Bu yenilginin hemen ardından Osmanlı bölgede yeni bir idari yapı kuruyor, Kürdistan Eyaleti. Kardam, Osmanlı belgelerinde bu durumun bölgenin Yavuz Sultan Selim döneminden sonra adeta ikinci kez fethedildiği şeklinde yorumlandığını söylüyor. Bu ne anlamına geliyor? Bu, yüzyıllardır devam eden Kürt beyliklerinin özerkliğinin tamamen sona ermesi ve bölgenin doğrudan İstanbul'dan yönetilmeye başlanması demek. Birçok tarihçi, Kardam da buna katılıyor, bu dönemi modern anlamda Kürt sorununun temellerinin atıldığı kritik bir eşik olarak görüyor. Hatta Kardam, Osmanlı'nın bu yaklaşımıyla daha sonra Cumhuriyet döneminde Dersim gibi olaylarda izlenen politikalar arasında bazı paralellikler de kuruyor. Gerçekten çok katmanlı, çok boyutlu ve etkileri bugüne kadar uzanan bir hikaye dinledik. Bugün Ahmet Kardam'ın titiz araştırması ışığında Bedirhan Bey'in karmaşık dünyasına bir kapı araladık. Kendi bölgesinde düzen kuran ama bunu sert yöntemlerle yapan, dindar kimliği ön planda olan,
Osmanlı merkeziyetçiliğine direnen ve belki de bağımsızlık hayali kuran bir lider. Evet, isyanının sebepleri hala tam olarak netleşmese de onun ve müttefiklerinin yenilgisinin bölge tarihi için, Kürtlerin tarihi için kesinlikle bir dönüm noktası olduğu çok açık. Ve gördüğümüz gibi olaylar sadece Osmanlı iç dinamikleriyle veya yerel çekişmelerle açıklanamıyor. Nasturi meselesi üzerinden özellikle İngiliz ve Fransız müdahalesi gibi uluslararası faktörler de sonuca doğrudan etki etmiş. Kesinlikle. Ve bu tarihin etkileri sadece siyasi alanda kalmamış. Yazarın kendi ailesinde gördüğümüz gibi nesiller boyu aktarılan travmalar, sessizlikler şeklinde kişisel hayatlara da dokunmuş. Tarih sadece kitaplarda yazılı kalmıyor, ailelerin içinde, insanların ruhunda da yaşamaya devam ediyor. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra size şöyle bir soruyla veda edelim. Düşünün ki tıpkı yazar Ahmet Kardam gibi kendi köklerinizde daha önce bilmediğiniz, belki saklanmış, belki travmatik ya da toplumsal olarak tartışmalı bir geçmişle yüzleştiniz. Bu keşif sizin kendi kimliğinize, tarihe ve bugüne bakışınızı nasıl etkilerdi? Resmi tarih anlatılarının dışında kalan, unutulmuş, susturulmuş bu tür kişisel ve kolektif hikayeler bugünü daha iyi anlamamız için bize neler öğretebilir? Bu sorular üzerine düşünürken bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.